Oradaki insanların yaklaşımı, sana hizmeti, hürmeti, sanki zannedersin ki büyük bir holdingin patronusun. Yani normal bir işçisin. Kadın yönünü de cezbediyor. Oyun havalarını da seven birisin. Kadın yönünü cezbetmesi dışarıda belki yanına yaklaşamayacağın manken gibi. Fizikleri, giyinimleri, makyajları, hani sana yaklaşım tarzları. Bu dinlenmesi bile insanda bir terapi gibi oluyor insana. Vizor Plus ekranlarından herkese merhabalar. Ben Burkay Yorulmaz. Çıplak İtiraf'ın 4. bölümüyle, yeni bölümüyle karşınızdayız kıymetli dostlar. Bugün bir pavyon bağımlısı bizlerle beraber. Kendisine soracağız pavyona nasıl başladı, bu bağımlılığı nasıl edindi, gitmese eli ayağı titriyor mu? Yoksa oraya gidince neler yaşıyor? Hepsini kendi ağzından dinleyeceğiz. Bugün Mahmut bizlerle beraber. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk Burkay. Bugün seninle pavyonu konuşacağız. Ankara'da bir kültür haline gelmiş. Ankara'ya gelip de oraya uğramayan bir insanın bile olmadığı o pavyonu konuşacağız bugün seninle. Evet. Hemen başlayalım. İlk pavyona nasıl gittin? Bu alışkanlığı nasıl edindin? Öncesinde alışkanlık yoktu. Bir arkadaş ortamıyla, iş yerindeki, çevremizde. Ankara denildi mi herkesin bildiği üzere pavyon bir kültür gibi görünüyor. Biz de o şekilde arkadaşlarla beraber gitmeye başladık. Davetler üzerine gittik. Girdiğimiz yerlerdeki mekanları gördük, içerideki insanları gördük. Buna göre devamı geldi diyebilirim. Kaç yaşlarındaydın pavyona başladığında? Ortalama askerden gelmiştim. 22 yaşlarında falandım ilk pavyona gitmeye başladığımda. İlk gittiğimiz yerler, çevremizdeki insanlar genelde İsmet Paşa tarafına takılırlardı Ankara'nın. Gittiğimiz ortamlar ilk başta açmadı bizi. Sonuçta bizden büyük kadınlar vardı o gittiğimiz yerlerde. Ufak tefek eğlenceler yapıyorduk kendi aramızda. Sonrasında daha ihtişamlı, daha gösterişli, daha büyük mekanlara gitmeye başladık. İçeriye girdiğiniz zaman aydınlatmalar, içerideki çalışanlar, işte oranın kadınları, hepsi çok farklı bir şekilde, farklı bir yaklaşım tarzıyla sana gelmeye başladılar. Bu şekilde devam ettirmeye başladık. Tabii ilk pavyona gittiğinde bekardın herhalde. Tabii bekardım. Şu an evlisin ve Evet. halen daha da bir pavyona gidiyorsun ara ara. Tabii ya ayda bir kere de olsa. Vazgeçemediğin bir alışkanlık. Aynen öyle. Peki pavyon mesela adını duyunca hadi pavyona gidelim dediklerinde veya pavyona gidince ne hissediyorsun? Ya insan şöyle anlatayım, insan kıpır kıpır oluyor. Çünkü girdiğim bir ortam Ankara oyun havalarının olduğu, kadınların olduğu, yani seni rahatlatan bir ortam gibi geliyor. Çünkü sosyal aktivite hani insanlara göre dışarıda pek fazla yok. Çünkü ayın 25 günü çalışan insanız, 26 günü çalışan insanız. Hani ayda bir kere de olsa kendimizi avunmak için o taraflara yolumuzu düşürüyoruz diyebilirim yani. Yani sen pavyonu bir stres atma yeri, kafa dağıtma yeri olarak görüyorsun. Tabii aynen öyle. Şimdi şöyle anlatayım. 26 gün boyunca sen işe gidiyorsun, belli aralıklarla dinleniyorsun ama eve girdiğindeki bir karşılama ortamıyla pavyona girdiğin bir karşılama ortamı bir değil. Oradaki insanların yaklaşımı, sana hizmeti, hürmeti, sanki zannedersin ki büyük bir holdingin patronusun. Yani normal bir işçisin. Girdiğin ortamda direkt seni karşılarlar. İlk zaten girdiğinde şefler vardır seni karşılayan. Hoş geldiniz beyefendi, abi, kardeş her neyse. Seni karşılarlar, sana bir masa ayırırlar. Masayı gösterirler. Sen masaya geçersin, siparişlerini verirsin. Hepsi düzenli, nizamlı, intizamlı şekilde önüne servis edilir. Bunlar insana bir cezbedici. Tabii diğer açısı da kadınların oradaki olması. En çok hoşumuza giden yönlerden bir tanesi de karşıda sahnemizde oynaması. Yeri geldiği zaman yanına çağırıp, oturtup, birer kadeh bir şeyler içip beraber sohbet, muhabbet. Bu ortamlar insanlarda streslerinin azalmasına, daha doğrusu benim gibi insanların streslerinin azalmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Peki pavyon senin için oyun havalarından ibaret olan bir yer mi yoksa kadın yönü mü daha çok seni cezbediyor? Kadın yönünü de cezbediyor. Oyun havalarını da seven birisin. Kadın yönünü cezbetmesi dışarıda belki yanına yaklaşamayacağın güzellikteki bayanlar hepsi birer hani burada nasıl ifade etsem bilemiyorum ama manken gibi fizikleri, giyinimleri, makyajları, hani sana yaklaşım tarzları çok farklı bir ortam ve olduğu için insanı etkiliyor. Seninle bir sohbet ediyor, seni dinliyor. Hani karşına geçiyor,
Bu dinlenmesi bile insanda bir terapi gibi oluyor insana. Mesela orada terapi gibi oluyor diyorsun. Bu durumdan keyif alıyorsun ama o kadın için sen Mahmut'tan ziyade bir parasın. Seni para olarak görüyor ve sen cebindeki paran kadar o kadının yanında oturuyorsun. Yani bu durumdan rahatsız olmuyor musun? Ya bu durumdan rahatsız olmuyorum çünkü biliyorum param için orada olduğunu. Kimse bu devirde parasız bir şey yapmıyor zaten. Çevremizdeki insanları gördüğün zaman da aynı şekilde. Paranla en fazla orada bir mutluluk satın alıyorsun. Yani bunu bir haz duygusu olarak düşünebilirsin. Kimileri mutluluk duygusu olarak düşünebilir. Ama oraya gitmek bana haz veriyor. Yani o anki hazımı yaşıyorum. Peki evlendikten sonra hiç ben daha pavyona gitmeyeceğim deyip de gittiğin var mı? Yoksa evlendikten sonra da bu oyun hiç değişmedi, yine bekarken nasılsa evliyken de aynı düzenle mi gitmeye başladın pavyona? Ya bekarken de belli düzende gidiyordum. Evlendikten sonra bir sorumluluğun, yükümlülüğün oluyor. Onları da es geçmemek gerekiyor. Onların sorumluluğunu bilerek hani kendime bir bütçe ayırmaya çalışıp gittim. Ha bu bütçeyi ayıramadığım zamanlarda zor durumlar yaşadım mı? Evet yaşadım. Kredi kartını patlattım, taksitlendirmeye çalıştım vesaire. Hani bunun gibi sıkıntılar yaşadım. Ha bu sıkıntıları daha büyük yaşayan insanları da gördüm. Kredi kartın sonuna kadar kullanıp ailesine yemek, ekmek götüremeyen insanları da gördüm. Ama tadını, haddini, hududunu bildikten sonra e, sosyal aktivitesi olmayan bir insanlar için oradaki ortam bir nevi stres atma yeri diyebilirim. Yani gelen kadınlar dışarıda görsem belki seninle konuşmak istemeyecek olan o kadar güzel kadınlar var. Yanında geliyor, seninle sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Hani bazen yaklaşıyor, seninle ilgi gösteriyor, o ilgiyi görüyorsun. Bunlar insanı cezbediyor. Bazen bu şeyleri evinde göremiyorsun. Belki çoğunlukta. Çoğu insanı karşılaştırdığın zaman bu ilgiyi, bu şefkati belki evinde göremiyorsun. O kadar gün çalışıyorsun, hizmet ediyorsun ailene. Bir parça da kendine bir gün ayırmak gibi düşünerek gidiyorum ben yani. Anladım. Ben seni anlıyorum bu konuda. Şimdi herkesin farklı bir noktalardan haz aldığı şeyler var. Mesela kimisi de 26 gün çalışıyor, kazandığı paradan kendine bir bütçe ayırıp kumar oynuyor. Kimisi atıyorum gece kulübüne çok sık gidiyor. Peki sen mesela gece kulübünde eğlenmek yerine neden pavyon senin tercihin oldu? Yani o yaşlarda mesela pavyonla ilk tanıştığın dönemde arkadaşların ya gel gece kulübüne gidelim deseydiler acaba gece kulübü alışkanlığın mı olacaktı? Ne olacaktı? Gece kulübü, club tarzı yerlere de gittim. Hani insanlar çevresiyle beraber gidiyor. Bayan da erkekli genelde. Bizim çevremizde hep erkek olduğu için en cezbedici yer pavyon geliyor. Çünkü oradaki bayanlara hani bir şeyler içelim mi, buyur dedim mi ya da onlar sana geliyor, hoş geldin deyip buyurun bir şeyler içelim dedim mi masana gelip oturuyor. Ama bir club'da, bir diskoda, ne bileyim bir barda bardak bir şey içer misiniz ya da benimle bir şeyler içer misiniz desen ters tepki görme ihtimalin çok yüksek. Hani ihtimaller arasında. Şimdi karşıdaki kişiyi de düşündüğün zaman rencide etmemek için en mantıklısı pavyon diyorsun. Gidiyorsun orada örnek veriyorum çağırıyorsun, içkisini söylüyorsun, seninle muhabbet ediyor. O anki bitiyor. Ha bunu daha ileri seviyeye götüren insanlar da var. Mesela bağımlılık yapıyor, kadına aşık olabiliyor. İşte daha sonra işte dışarı çık, çorbacıda bekle, işte kapıda bekle veyahut da şu köşede bekle ben geleceğim deyip de çok ekilen insanları gördüm. O gün akşama kadar işte akşamdan işte sabaha kadar o pavyonda çalışan kadınlara yani çok büyük miktarda paralar ödeyip de kadını dışarı çıkartacağım deyip de böyle havasını alıp da çok insan gördüm evine dönüp giden. Ertesi gün tekrar yine gidiyor. Kadın yüz vermiyor. Bu sefer de oradaki mekandaki korumalar olsun, oradaki çalışanlar olsun. Bu sefer de onu engelliyorlar. Ya hep şey var, sosyal medyada bir algı var. Ankara'da pavyona gidersen tarlayı bırakır çıkarsın diye. Tarla bırakan adam gördün mü veya sen hiç tarla bıraktın mı? Tarla bırakmadım ama tarla bırakacak seviyede paralar ödeyen insanları gördüm. Paraları saçıp tomar tomar harcayan insanları gördüm. Ee, Yani o gün gelmiş cebinde yüklü miktarlar var. Yani kimine göre 80-100 bin, kimine göre 400-500 bin. Hani bu şu anki fiyatlara göre değişiyor. O zamanki harcananları söyleyeyim. Kadın yanına geliyor, kolunda bilezikler var. İşte ne kadar içki içtiyse o kadar bilezik takıyor ya da halka takılıyor. Kadının dirseğine kadar dolduğunu gördüm. Ha. Adam mutlu oluyor mu? Oluyor. Kadın onları aldıktan sonra masanın üzerine çıkıp dans bile ediyor. O kişiyi mutlu edebilmek için. İnsanlar bundan yani mutluluk duyuyor. Yani kimine göre mutluluk, kimine göre haz bu tartışılabilir bir konu ama
orası insanları bir stresini attığı, rahatladığı yer olarak görüyorum benim düşüncem. Kadınlar pavyona gidebilir mi? Yani çünkü bir dönem Ankara'daki pavyonlara kültürel turların düzenlenmesi söz konusuydu ve bir de belgeseller yapıldı pavyonla alakalı. Orada birkaç kadın oynadı normal. Senin benim gibi vatandaş olup da normal bir kadın. Ve o da pavyona gittiğini söyledi. Sen hiç öyle bir şeye şahit oldun mu? Gelebilir mi? Kadın için uygun bir ortam mı? Yani şöyle anlatayım, yanında bir kadınla beraber pavyona giren adamlar gördüm birkaç sefer. Ama onlar masasını ayırdı, ortamı görmek istediler. Hani ama orada da pavyonda da şöyle bir şey var, kimse yanındaki kişiye sarkıntılık yapmaz. Herkesin masası ayrıdır, herkesin yeri ayrıdır. Böyle bir sarkıntılık yapmaya kalkışanlar da zaten orada gerekli haddi bildiren insanlar var. Herkes kendi masasını bilir, kendi çevresindeki oturduğunu bilir. Kadınlar gidebilir mi? Yani kendine güvenen varsa gidebilir ama ben öyle bir şey hiç yapma taraftarı olur muyum? Şahsen olmam yani. Kendi adıma söyleyeyim. Kendim giderim. Ha, şunu da söyleyebilirim. Oradaki çalışanlar, severek çalışanlar olduğunu da düşündüğüm söylenilemez. Ha, bunların belki %50'si, %40'ı severek yapıyordur. Belki diğer kısmı ise sevmeyerek yapıyordur. Ama çoğunlukla insanlar oraya geldiği zaman mutlu olmak için, derdinden, sıkıntısından uzak olmak için geliyor. Oradaki kadınlar, kimisi paraya ihtiyacı var, kimisi iş bulamadığı için, kimisi zorla, yani bu mekandan mekana, yerden yere değişebilir. Kimileri İsmet Paşa'da, işte örnek veriyorum, borçlandırırdı kadınları. Öyle çalıştırdıklarını duydum. Hani gözümle gördüm mü? Görmedim. Bunu söyleyebilirim. Ama duyduklarımız çoktu. Borçlandırıyorlar mekan sahipleri kadınları. Borcunu bana ödeyeceksin diyorlar. Haftalık belli bir miktar veriyorlar. Bu miktarın karşısında o kadınları çalıştırıyorlardı. Diğer mekanlarla ilgili tam fazla bir detayım yok. Ama bizim genelde dediğim gibi gidip sadece o alanda eğlenip sonra çıkıp evimize dönmemiz var. Peki pavyonda ortalama ne kadar bir süre geçiriyorsun? Yani orada zamanın geçtiğini anlıyor musun? Ya en son yaşadığımdaki olaydan bir tanesini anlatayım. Arkadaşlarımla beraber gitmiştik. Saat girdiğimizde 12 falan da sabahın 4'ünün nasıl olduğunu hiç bilmedim. Çünkü alkolün de verdiği etkiyle, yani o sarhoşluk etkisiyle en son mekanını kapatmaya yakınız. Ya da bazı arkadaşlarımız fazla alkol aldığı için o ara fark ediyoruz zamanın geçtiğini. Çok hızlı akıyor, doğru. Çünkü orada duygudan duyguya da giriyorsun. Bir oyun havası çalıyor, bir bozlak çalıyor. İşte bir arabesk çalıyor. Sonra bazıları çıkıyor, oyun havası oynuyorlar. İşte yanına bayanlarla beraber, kadınlarla beraber oyun oynayanlar var. O ortam çok farklı bir ortam yani. Bunu gelip yaşayıp görenler çok iyi bilir. Ama insanlar çoğunlukla kendi derdini, tasasını veyahut da mutlu olmak için gelmek ya da doğrusu gelen insanlar diyebilirim. Yani bazı şeylerden uzaklanıp o 3-4 saati kafamı dinleyerek geçirebilirim düşüncesiyle geliyor. Gürültülü bir ortam mı? Evet. Bazıları gürültüyü kaldıramayabilir ama alkolle beraber karıştığında o gürültü sana çok mutluluk veriyor. Karşındaki oynayanlar özellikle çıktığında böyle hani figürleri kıvrak, yani güzel bayanlar da çıktığı zaman insan mutlu oluyor. Yani insan diyor ki gözüm gönlüm açılıyor gibisine düşünerek orada oturup saatlerce kalabiliyorlar yani. Şimdi bir araştırma yapmışlar ve pavyona giden insanların çoğu evliymiş. Yani bekar insan, yani pavyona giden her 10 insandan 6-7'si evli, geri kalan 3'ü bekarmış. Pavyonda eğlenmeyi tercih ediyormuş. Sence neden evliler daha çok pavyona gidiyor? Şimdi başta da konuştuğumuzda evli insanların sosyal aktiviteleri kısıtlanıyor. Çünkü bir sorumlulukları var. Aile sorumluluğu var. Aileden de biraz eşten veyahut da diğer taraftan kendi anne babasından sıkıştırmayı gördüğü zaman, yani biraz sıkıyı gördüğü zaman hani gitme, yapma, etme. Hani bizim doğamızda da hani bazı şeyleri de rahatlamak istiyor insan. Bazı şekilde stres atmak istiyor. Bunları da atmak için süre zarfın yeterli değil. En basit ve en kısa yol bize pavyon geliyor. Hani evli olan insanlar da çoğuna sorduğun zaman ya bir yerde 3-5 birikim yaptırmıştır, ya iş yapmıştır, ya bazıları işte kumarda kazanmıştır. Onlar gelir. Kimileri işte iddiada kazanmıştır gibi. Kimisi tarla satmıştır. Babadan kalan mirastan bir kısmını şuraya ayırayım da bir eğlenmeye gidelim. Bir kısmı arkadaş ortamıyla kahveye gidiyorum der ailesine. Kahvede saat 2-3'e kadar oturacağım der ama alakası yok. Pavyona gider. Bunun gibi çok mazeretler duyup da oraya gelenleri, kimisi hastası var der, kimisi işe gideceğim der. Bir sürü ihtimallerle oraya gelip de oturup eğlenip de gidenleri gördüm yani.
ilk girişte sizi karşılayan garsona ya da şefe ilk girerken bahşiş vermek o gece sizde daha mı çok ilgilenir, yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Şu şekilde ilk girerken zaten güvenlik vardır. Güvenlik önleminden dolayı kapı dedektöründen geçirilir böyle güzel mekanlara girdiğinde. Hani üzerinde delici, kesici, patlayıcı herhangi bir silah vesaire varsa diye onları alırlar. İçeriye girdiğin zaman seni şef garsonlar karşılar. Tanıdığın bildiğin birisi varsa zaten seni direkt karşılar, abi hoş geldin der. Değilse de hoş geldiniz derler. Bir masa gösterilir sana. Masaya oturduğun zaman siparişini alırlar. Siparişini aldığında masaya malzemeleri geldiğinde oradan garsona bahşişini verdiğin zaman senin masanı boş bırakmaz. Senin bardağına kadar gelir gider doldurur. Arada verdiğinde bu doğrudur. Hani ne kadar bahşiş verirsen garsonlar seninle o kadar iyi ilgilenir. Bu işin aslı. Haricinde ilgilenmiyorlar diyemem. İlgileniyorlar ama örnek veriyorum, bir bardağını o dolduruyorsa bir bardağını sen dolduruyorsun gibi olur. Diğer türlü bahşiş verdiğin için oradaki insanlar seninle daha farklı bir ilgilendiği de doğrudur. Peki bu durum sana ne hissettiriyor? Onlar da kazancının peşinde olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta hizmetini verdiği için de bahşiş vermek, hani onlar da mutlu ediyor. Ben de hizmetini aldıktan sonra ben de mutlu oluyorum, olmuyor diyemem. Çünkü dediğim gibi evde görmediğin veyahut da başka yerlerde görmediğin hizmeti, hürmeti, saygınlığı orada görüyorsun. Bu da seni mutlu ediyor. Pavyona ne tip insanlar gider bir de? Yani böyle her kesimden insan gider mi? Yoksa kendi egosunu tatmin etmek isteyen insan mı gider? Para harcamak isteyen insan mı gider? Yoksa gerçekten bağımlısıdır, o mu gider? Sence hangi tipler gider pavyona? Şimdi A'dan Z'ye insan çeşidi var. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. En alt seviyeden en üst tabakaya kadar. Şimdi alt seviyedekiler örnek veriyorum 2 ayda, 6 ayda, 1 senede bir gelir. Onları gördüm. İşte bazıları işte haftalık kazancı vardır, güzel para kazanır. Haftalık gelenler vardır. İşte örnek veriyorum bizim gibi belli seviyede çalışıp da olanlar ayda ya da 2 ayda bir gelir. Bunlar kademe kademedir. Kimileri de kendisini orada dost edindiğini zanneder. Oradaki bayanlarla çok haşır neşirdir. Ve onları gelir sürekli içki ısmarlar. Aynı masada otururlar. Dışarıda görüşmek için çaba sarf ederler. Kimileri aşık olur, kimileri sever, kimileri kendisini tatmin etmek için dışarıdaki güzel bayanları gördükçe örnek veriyorum. Oradaki bayanları çeşit çeşit kendisine çağırır, oturtur. Öyle mutlu olur. Yani bazısında hatta sapıklık seviyesinde de diyebilirim. Bunu duydum, görmedim ama yani bayanın çorabını yırttığını biliyorum. Yani öyle bir şeyleri duydum, birkaç kişiden duydum. Adamın artık nasıl bir düşünce yapısına sahip bilemiyorum ama bayanın çorabını yırtıp kadına parasını verip git yeni çorap giy, onu da yırtacağım dediğini arkadaşlarımla çevremden duydum. Böyle şeyler de var yani. Kimileri kırmızı giyimli kadınlardan hoşlanır, onları çağırır masasına. Yani girdiği ortama göre, kişiye göre de çok değişik yapılar var insanlarda. Peki böyle hiç pavyonda görüp lan ya bu adam da pavyona mı geliyor dediğin oldu mu hiç? Şaşırdığın bir şey oldu mu? Görüp de karşılaşıp da şaşırdığın bir kişi oldu mu? Şaşırdığım değil de oradaki kadınlardan duyduğum var. Bürokrasiden gelenler varmış. Ondan sonra işte örnek veriyorum işte sosyal medya fenomenlerinden gelen varmış. İşte kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar varmış. Onlardan gelenler varmış. Hani mış diyorum çünkü onların anlattığını duydum. Hani burada kademe kademe söylemenin bir anlamı yok. Hani her kademeden insanın oraya geldiğini söylüyorlar. Ve gelmişler de. Hani oradakilerin anlattığı kadarıyla sohbet, muhabbet açıldıkça. Kurumlardan gelenler, çünkü Ankara burası. Genelde kesim olarak baktığınızda memur kesimi olarak görünüyor. Memur kesimi olarak da gelenler de bayağı var. Şimdi izleyicilerimizden de illaki merak eden olacaktır. Daha önce hiç gitmeyenler de acaba ben bugün çıksam, pavyona gitsem, Ankara'da bir pavyona gitsem, ilk kapıdan girdiğim andan kalkana kadarki süreçte beni nasıl bir manzara bekliyor? Acaba neyle karşılaşacağım? Hani gergin bir ortam mı, yoksa daha böyle relax bir ortam mı, bana iyi muamele yaparlar mı gibi soru işaretleri olacaktır. Pavyona ilk girişten çıkana kadarki süreci bize anlatır mısın? Şimdi şöyle anlatayım. İlk başta zaten güvenliği görüyorsun. Hiç girmeyenler için bir an tereddütte kalabilir. Direkt çoğu pavyonlar alt katlardadır ses yalıtımından dolayı. Düğün salonları kadar büyük olanlar da var. Girdiğin zaman, içeriye girdiğinde insanlar normal bir şekilde karşılar seni. Hoş geldiniz der. İşte nereye oturmak istersiniz, ne yapmak istersiniz? İçeriye girdiğinde ilk başta tereddütün olabilir. Ben nasıl bir ortama girdim diye. Çünkü her tarafta alkoller, onu kadınla erkekle oturanlar. Yani bu ilk başta bunun bir şaşkınlığını yaşayan insanlar olabiliyor ilk gelenler.
Bazıları da hayretle diyor, ha burası bu kadar canlı mıydı, çok mu güzelmiş böyle falan diyenler de oldu. Bizle beraber gelenler. İçeriye girdiğin zaman sana masayı gösterirler. Masaya geçtiğinde bir tereddütle oturursun. İlk başta acaba fiyatlar çok mu uçuk? Buradan çıkarken çok büyük meblağlar mı öderim? Falan diye düşünceler oluyor. Zaten sana listeyi veriyorlar. Örnek veriyorum, sen ne sipariş etmek istiyorsun? Bunları sipariş edip masana servis ettirirsin. Bunlar şimdi artık parti parti olmaya başladı. Örnek veriyorum, bir şişeyi söyledin. Yanına mezelerini söyledin, içeceklerini söyledin. Belli bir süre sonra bu hesabı almak için sana geliyorlar. Sonra tekrar söylediğinde yeniden aktivasyonu yeniden açıyorlar. Örnek veriyorum, devamını getiriyorlar. Şimdi böyle bir sistem oturtturdular bildiğim kadarıyla en son gittiğimizdeki olayda. Bu sisteme göre hareket ediyorlar. İçeriye girdiğin zaman şef garsonlar özellikle sizinle ilgileniyor. Yanınıza birisini oturtturayım mı, çağırayım mı? İşte tek başınıza olmayın isterseniz gibi. Sizinle gelip sohbet ediyorlar şef garsonlar. Başka bir isteğin, arzun var mı abi? Nasıl yardımcı olabilirim? Bu tip yaklaşımlarla geliyorlar. İlk giden insan için acaba bu niye bana böyle diyor diye düşünebilir. Yani sonuçta o da işini yapıyor. Oradaki bir kadının gelip senin masana oturması belki onda kar payı veyahut da harici bilemiyorum ama oradaki düzeni, işleyişi sağlamaya çalışıyor. İçeriye geldiğinde zaten karşı tarafta Ankara oyun havalarını söyleyen çeşit çeşit sanatçılar geliyor. Bunların yanlarında işte sahneye çıkarsan sahne ücretin oluyor. Ona göre stresini atmak istediğine göre bir oradan oyun arkadaşı seçebiliyorsun. Benimle beraber oynar mısın? Ona da oyun ücreti de vermek zorundasın. Gibi bunun gibi çok çeşitli yönleri var. İlk başta gittiğin insan tereddütte kalır mı? Evet kalır. Çünkü bilmediği bir ortama giriyor, mekana giriyor. Herkes bilmediği bir yere gittiğinde bir şüphe içerisinde olur. Acaba başıma neler gelebilir diye. Bunun gibi sorular başında oluşabilir ama zamanla o mekanlara girip çıktıkça insanlar alışıyor. Neyin ne olduğunu, ne kadar olduğunu, nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini zamanla içerideki o kültürü, öyle söyleyeyim, öğreniyorlar. Peki ne kadar daha pavyona gitmeyi düşünüyorsun? Yani ben bir noktada bu pavyonu bırakırım diyor musun? Yoksa yani nereye kadar giderse gitsin mi? Ya öyle hiçbir düşünceyi kafamda bulundurmadım. Çünkü bazen 2 ayda bir gidiyorum, bazen ayda bir gidiyorum, bazen 2 haftada bir gittiğimiz oluyor. Bazen bu uzuyor, örnek veriyorum 4-5-6 aya kadar da uzadığı günler de oluyor ama burada bir stres atma yöntemine bakıyoruz. Hani kendimizi rahatlatma yöntemine bakıyoruz. Ortamdaki bu sohbete, muhabbete bakıyoruz. Bu sohbeti eğer arkadaşlarla beraber gittikten sonra aradan örnek veriyorum 1 ay geçti. Ya bugün şunları yapmıştık hatırladın mı? Bunun sohbetleri, muhabbetleri, espriler oluyor. Çünkü sosyal aktivitenin tek orası var. Dışarıya da gitmiyorsun. Tek olan o olduğu için de arkadaş ortamında da genelde pavyon muhabbeti dönüyor. Ya biz şu zamanda örnek veriyorum işte 2015'te, 2014'te beraber şu pavyona gittiğimizde ya sahneye çıkıp da ne oynamıştık. Ya yanımızdakiler ne güzeldi falan. Öyle sohbetler oluyor. Onları hatırlıyoruz. Onları yad ettiğimiz zaman tabii kaşıntımız devam ediyor. Ya hadi bir gidelim mi falan diyoruz. Öyle yeniden bir patlak veriyor. Oradan tekrar bir daha gitme hevesi doğuyor. Yeniden o arkadaş grubuyla tekrar gidiyoruz falan. Bu şekilde hayatımızın döngüsü devam ediyor diyebilirim yani. Peki pavyona her arkadaşla gidilir mi? Gidilmez. Kesinlikle gidilmez. Kendisini bilmeyen arkadaşınla gidilmez. Bunun da bir örneği olarak e, arkadaşlar bizden önce gitmişler. Biz daha sonra yanlarına gittik. Onlar içtiklerinden dolayı biraz daha sarhoştular. Masaya çağırmaya başladılar kadınları. İşte içkileri fazlalaştırmaya başladılar. Bu sefer kendilerine mi güveniyorlar, bize mi güveniyorlar anlam veremedik ilk başta. Baktık iyice sapıtmaya başlayınca işte hesap yüksek geliyor. Bu sefer hepimiz sıkıntıya gireceğiz. Tamam aramızda paylaştığımız oluyor, olmuyor değil. Ama bu sefer de yüksek meblağlar ödemenin hiçbir anlamı yok. Ya da onun yanına çağırdığı kadının parasını ben niye ödeyeyim diye ikilik çıkıyor bu sefer arada. Bu seviyede gittiğin arkadaşlar da çok önemli. Yani herkesle gidilmez. Yani her içkiyi içeline oturulup içilmez derler ya. Herkes de o pavyona girmez. Çünkü bilmediği bir ortamda bir anda açılan insan bir anda çok para harcamaya başlar. Bu sefer ne yaptım demeye başlar. Vahtuh eder. Bu sefer alışkanlığa dönerse de sürekli gitmeye başlar. Peki pavyon mesela çok alkol tüketilen bir yer. Şimdi alkol şişede durduğu gibi duruyor mu oradaki çoğu insana? Yani taşkınlık, silahlı olaylar, ne bileyim kavga, gürültü çok fazla şahit oldun mu? Oluyor mu sence? Kavgalar genelde oluyor, olmuyor değil. Bir arkadaş grubu içerisinde oluyor. Bir de oradaki kadınlardan dolayı oluyor. Bazıları da örnek veriyorum yan taraftaki masanın taşkınlığı yüzünden iki grubun birbirine girdiği oluyor. İçeride silahlar konuşmuyor.
Çünkü içeriye girerken önlemleri var. Önlemlerine göre içeri alıyorlar seni. Ona göre davranıyorsun. Ha, şimdi kalabalık bir grup, 5-6 kişi bir tarafta, 5-6 kişi bir tarafta olduğu zaman da 12 kişilik bir grubu durdurmak da hani zor bir durum. Burada da içerideki görevliler araya giriyor. Zaten sürekli garsonlar aralarda gezer. Şef garsonlar gezer, normal garsonlar gezer, temizlikçiler gezer, takip ederler seni. Eğer bir sıkıntı olduğu zaman hemen oradakiler müdahale eder. Sizin masanızı başka bir yere alalım, buyurun. Ya da işte taşkınlık yapıyorsa siz dışarı alalım. Bu kadar yeter deyip de aldıklarını gördüm. Burada müdahale etmeleri çok önemli. Ha, bunun sonrasında senin yüzünden ben dışarıya atıldım deyip de dışarıda bekleyip de dışarıda kavga eden insanlar da gördük. Çünkü birbirlerine karşı kinleniyor. Dediğin gibi şişede durmuyor. O kinle beraber, alkolün etkisiyle beraber dışarıda birbirleriyle sataşan insanları da görmüştüğümüz var. Ama işletme yani genel olarak müşterisinin huzurunu düşünüyor ve işletme içerisinde herhangi bir şekilde taşkınlığa müsaade etmiyor. Dışarıda da ne yaşanıyorsa onların problemi deyip yoluna bakıyor. O şekilde yapıyor. Bir de mümkün mertebe kendi kapısının ön tarafında yine valeleri vardır. Bazıları araçlarıyla gelir, bazıları işte araçlarını otoparka çektirir, o taksiyle giderler vesaire. Dışarıda da kendi hizalarının olduğu yerde de kavga çıkarttırmamaya çalışıyorlar. Çünkü mekanın adı kirlenmesin. Burada böyle kavgalar olmuş, dövüşler olmuş vesaireler olmuş diye hani kimsenin bu alanda tahammülü yok. Yani herkes ayırıyor kendisini. Şimdi pavyondaki kişiler, müşteriler alkol aldıktan sonra kadınlarla illaki bir noktada duygusal bağ kuruyorlardır. Evet. Şimdi çıkarttınız mı çıkartmadınız mı bilmiyorum. Ben genel olarak soracağım. Siz o ortamı görmüş bir müşteri olarak bunu cevaplamanızı istiyorum. Bir içerideki erkek müşterinin orada çalışan bir kadını dışarıya çıkartması, onunla dışarıda duygusal bir bağ yaşaması, aşkını ilerletmesi veya bir çay kahve içmesi sence mümkün mü? Yani bu şu şekilde anlatayım. İki tarafın ilişkisine bağlı. Ama genelde oradaki kadınların geneli hepsi para gözüyle görür gelenleri. Bunun devamlılığını sürdürüp de dışarıya çıkıp da bir şeyler yiyip içenler var mı desen, hani duymuşluğum var ama çevremden bile duymadım. Onun çevresinden duymuşluğum var. Hani dışarıda birlikteliği oldu veyahut da işte beraber bir yerlere gidip kafeye gidip yemek yiyip çay içip muhabbet ettikleri falan olduklarını duymadım. Ha, ama içerideki vaatleri var. Mesela örnek veriyorum. Oturdun işte 8-10 tane söyledin içkiyi. Sonra diyor ki ya sen çıkışta bekle, işte ben şu tarafta oturuyorum, beraber gideriz diyenler de var. Ama kesinlikle böyle şeylere inanmanızı tavsiye etmem. Çünkü bir keresinde ben de yaşadım. O gün ben de bayağı bir sarhoş olmuştum. İşte örnek veriyorum, ben işte Ankara'nın şurasında oturuyorum. Çıkışta bekle, saat 4 gibi çıkacağım. Beraber bana gidelim falan diyen oldu. Bekledim mi? Hayır, beklemedim. Çünkü neyin ne olduğunu iyi kötü çevremizden bildiğim için o gün taksiye binip evime geçtim. Bu tür şeyler çok oluyor. Yani imkanı var mı? %5 belki. 100 kişiden belki 5 kişi bir ihtimal kadını dışarıya çıkarmıştır. Onda da bayağı yüklü miktarda paralar harcaması lazım yani. O karşıdaki kişiye güven vermesi lazım. İşte ona güvenmesi lazım o kadının. Ki oradakiler zaten biliyorlar ki buradakiler eğlenmeye geliyor, paralarını harcamaya geliyor. Biz de paralarını harcadıp yolumuza bakalım diyen insanlarla dolu. Peki kadın yanınıza oturduğunda hani biraz sohbet etmek istediğinde erkek saf yani anlatıyordur illaki her şeyini ama sence kadınlar samimi mi anlattıklarında, söylediklerinde, davranışlarında? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu kişilik meselesidir. Bazıları güvenir, anlatır ama daha ilerisine gitmez. Bazıları da yalan söyler. Örnek veriyorum. Der ki ya ben evliyim, çoluğum çocuğum için bu işi yapıyorum. Bazıları der ki ben bunu zevk için yapıyorum. Diyenler olur. Ha, hepsine inanılması gerekiyor mu? Yani çok düşük ihtimal veriyorum inanılmasından yana. Çünkü hepsi dediğim gibi parasına bakıyor. Bir arkadaşım vardı. İşte Mahmut kardeşim rakı içmeyi şöyle severim. Nasıl seversin abi? Ya kardeşim oturdum mu rakı içmeye başlıyorsun ya. He. Abi derdi belli bir saate geldikten sonra herkes sarhoş oldu mu? He. Ya hiç değme gitsin. Sanki hepsi holding sahibi bana. Nasıl abi? İçtim mi? Hepsi yalan söylüyor bunların ya derdi. Ama bir hoşuma gidiyor. Ben de yalan söylüyorum, bazen inanıyorum kendimde derdi. Alkoldeki de öyledir. Bazen kendi söylediğine bile inanırsın. Kendi hayal dünyalarında bazı kurgular oluşturmuşlardır. O kurguların üzerinde sana anlatırlar. Bu hikayeler belli başlıdır. O hikayeleri devam ettirirler. O günü kurtarmaya çalışırlar seninle beraber.
Onların da %70'inin doğru olduğuna inanmıyorum. Yani %70, %80'inin o kişilerde doğru olduğuna inanmıyorum. Ya da yaşanmışlıkları başkalarının yaşanmışlığı gibi anlatan insanlarla dolu. Peki şu an bir televizyon kanalında çok meşhur olan bir dizi var. Evet. Anlamışsındır Aha. muhtemelen. Oradaki pavyon sahnelerini bir Ankaralı olarak nasıl buluyorsun? Yani oradaki pavyonla Ankara'daki pavyon sence aynı mı? Benzetmişler. Yakınlıkları var ama eksiklikleri de var. Yani oradakiler hani örnek veriyorum bir kişi sahneye çıkıp da tek başına dans etmez. Orada grup halinde çıkarlar. Ya da bir erkek bir kadın çıkar. Ona göre erkek parasını karşılar. Öyledir. Ya da 8-10 tane kadın çıkar. Orada oynarlar ve de 3-4 tane kadın çıkar. Orada oynarlar. Tek oynayan kadını ben hiç görmedim bugüne kadar. Tek başına çıkıp da sahnede oynayanını görmedim. Ama birincisi. Diğerleri de birbirine benziyor mu? Evet benziyor. Hani aynı sistemi oturtturmaya çalışmışlar mı? Evet oturtturmuşlar. Ama bazı eksiklikleri var. O da kişiyi öne çıkarmak için yapmış olduğu bir nasıl söyleyeyim? Başrol oyuncusu gibi ön tarafı çıkarmak istedikleri bir figüran diye düşünüyorum ya da bir figür olarak düşünüyorum bu kişiyi. Peki Türkiye'de farklı bir ilde gittiğin pavyon oldu mu Ankara dışında? Yok genelde hep Ankara. Şehirde, başka şehirlerde pavyonlara gitmedim. Ha diskolarda, klaplarda vesairelerde gittim ama Ankara'nın tadını veren yok. O zaman sen Ankara pavyonunu gerçekten kadından ziyade o ortamı için, yani tabii ki kadın da burada bir faktör ama ya ilk planda değil anladığım kadarıyla. Ortamı, muhabbeti, o oyun havası için ben de Ankara'da yaşadığım için yıllardır yani Ankaralıların oyun havasına olan düşkünlüğünü biliyorum. Az çok da tahmin edebiliyorum bu konudaki o ortamda da neler yaşanabildiğini. Bunun için gittiğini kanaatine vardım şahsımca. Yani şöyle, duygu değişikliğini yaşayan çok güzel insanlardır. Neşet Ertaş'ın bir parçasıyla başlar, arka tarafına bir oyun havası döner. Ağlarken gülersin, gülerken ağlarsın. Orada her türlü duyguya seni sokarlar. O da insan aslında bir mutlu ediyor. Bazı yerde dinlediğin iki parça şarkı seni alıp başka diyarlara götürüyor. Arkasında o hüznü bırakıp da yeniden oyun havasına dönmek yani farklı hissettiriyor insana. Bunu söyleyebilirim. Peki son olarak Ankaralı sanatçılardan en çok hangisini seviyorsun? Hangisini o pavyonda, o sahnede dinlerken? Hüseyin Kağıt'tı. Bir pavyonda Hüseyin Kağıt'ı dinlemiştik. Arkadaşlarım davet etmişti. Hatta evdeydim, telefon çaldı. Ön masadan yer ayırmışlar. O gün gittiğimizde Hüseyin Kağıt vardı. Dedi gel, gittik. Hüseyin Kağıt'ı bayağı bir yani 2-3 saat kadar, 2 saat kadar dinledik bildiğim kadar. 1,5-2 saat kadar sahnede kalmıştı. En ön masada onu dinledik. Yani her türlü duygu seline bizi soktu diyebilirim yani. Bir tarafta eğlence, neşe oldukça fazla olan has seviyesi diyelim sevgili izleyenler. Bir tarafta da o ortama sürükleyen gerçek yaşanmış hikayeler. Bugün bir pavyon bağımlısı olan Mahmut bizlerle beraberdi. Pavyona nasıl gitmeye başladığını, gittiğinde neler yaşadığını, pavyon ortamının nasıl olduğunu ve pavyon ortamındayken neler hissettiğini bize tüm çıplaklığıyla kendi ağzından anlattı, dinledik. Haftaya yeni bir çıplak itiraf bölümüyle tekrardan karşınızda oluncaya dek kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bugün karşımdaki koltuğa siz de oturup bir şeyleri itiraf etmek istiyor veya anlatmak istiyorsanız açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızdan ya da mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşça kalın.